Bakın bu kanal teknik meslekleri anlatan bir kanal. Ama bildiğimiz o dümdüz maaş sıralaması yapan en iyi onlardan oluşan videolardan değil. Biraz daha farklı bir video. Biraz daha farklı bir kanal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 75 video atmış, 23 bin aboneye ulaşmış ve 2,5 milyon görüntülenme almış. En popüler videolarına baktığımız zaman da göreceğiniz üzere 480 bin, 211 bin, 172 bin, 148 bin, 120 bin, yani izlenmelerin bayağı gitmiş, izlemişler. Şimdi tahmin olarak ne kadar para kazanacağını da söyleyeceğim. Ama onlardan daha önemlisi bu kanalların neden bu kadar izlenme aldığını anlatacağım. Yani sen bu kanalı gidip de aynısını, aynı meslekleri, aynı yerleri alıp kopyala yapıştır yaparak aynı sonuçları muhtemelen alamayacaksın. O yüzden beni iyi dinle. Şimdi birazdan şu 480 bin izlenen videonun neden kanal ortalamasının yaklaşık 25 katına çıktığını anlatacağım. Bakın VidIQ'nun verilerine göre arkadaşlar, tahmini verilerine göre 315 dolar para kazanıyor aylık. Ama bakın tahmini. Lütfen yorumlarda artık yazmayın. Sen bu kadar kazandığını nereden biliyorsun? Bak arkadaşlar, tahmini. VidIQ'nun, bu yapay zekanın ortalama kanal türlerine göre aldığı RPM'le izlendiği videoların çarpımından oluşarak bulduğu bir rakamdır bu. Ben demiyorum ki bu kanal 315 dolar kazanıyor. Ama veriler bunlar. Ve göreceğiniz gibi videolar yaklaşık 15 dakika, 14 dakika, 13 dakika, 15 dakika aralığında. Dediğim gibi bu kazandığı paralar stüdyo verileri değil. Kimsenin stüdyosuna erişimin yok benim. Ama en çok izlenen videosunun başlığına baktığınız zaman bir araba tamircisinin kariyerindeki her basamağı anlatan bir video yapmış. Şöyle Türkçe'ye çevireyim, daha iyi anlayacaksınız. Bir diğerinde sualtı kaynakçısının kariyeri. Bir diğerinde bir kaynakçının hayatının her seviyesi. Sonsuz meslek var. Sonsuz meslek var. Bunları çok rahat yaparsınız. Bu videonun arkadaşlar şöyle arka planını da açayım size. Özeti şu: 16 yaşında annesinin arabasının yağını değiştirerek para kazanan, tasarruf alan bir çocuğu alıyor. Yıllar sonra kendi dükkanını, işte 600 bin dolar mıydı neydi, o fiyatlara satan bir işletme sahibine dönüşmesini anlatıyor. Yani sadece araba tamircileri ne kadar kazanır diye başlamıyor videoya. Bir kariyeri alıyor, bir çocuğu alıyor, çıraklıktan başlatıyor. Kalfalık, ustalık, sertifikalar, işte harcadığı ürünler, yaptığı yaralanmalara kadar her şeyi tek tek anlatıyor. En sonunda kendi dükkanını kuruyor. Yani buradaki karakter. Videonun başında gördüğünüz gibi çocuk 16 yaşında. Şurada. Bak, 16 yaşındasınız. Bir de Civic demiş. Videonun sonunda da bir işletme sahibi haline geldiğini görüyorsunuz. Şurada şöyle. Zaten videoyu izlediğiniz zaman bunu çok basit bir şekilde anlayacaksınız. Bunun finalinde sadece kazandığı parayı göstermiyor. Aynı zamanda eğitime harcadığı parayı, 60-70 bin dolarlık takımlarını, fiziksel yıpranmalarını ve bu seviyeye ulaşmak için harcadığı bedeli anlatıyor. Yani burada arkadaşlar izleyici aslında o karakterin ta kendisi oluyor. Sizin yerinize, onu izleyenlerin yerine bir hayatı simüle ediyor. Burada da izleyiciler bir maaş listesinden ziyade ben bu işe girseydim ne olurduyu görüyorlar. Ama bu videoları yaparken arkadaşlar sadece bir karakter çizip altına işte bu ay şu kadar kazandı, bu ay bu kadar kazandı gibi bir sonuçla vaat etmiyor. İzleyici videonun sonuna kadar izlettirmeniz lazım. Bunun için de ne yapıyoruz biliyor musunuz? İşte beni iyi dinleyin. Bakın bu kanal arkadaşlar 2026'nın Şubat ayında açılmış. Şimdi 8000 saat olacak Şubat'ın 2027'sinde. O yüzden bu videoları yapmak için çok fazla zamanınız yok. Hemen bir tane niş bulacaksınız veya bunları beğenmediniz. Daha önce de nişler paylaştım. Oradan da devam edebilirsiniz. Bir niş bulacaksınız, hemen yapmaya başlayacaksınız. Bakın kanalın ilk videosu ne zaman? İlk videosunu 4 ay önce attı. Yani bu adam 4 ayda para kazanmasını açmış. Toplam dediğim gibi 2 milyon 500 bin görüntülenmesi var. Videolarda ortalama işte 14-15 dakikalık videolar ve haftada yaklaşık 2 video falan atıyor. Ya bu size anlattığım bütün yapı bu arada diğer videolarda da geçerli. Hani en baştan başlayıp karakteri alıyor ve hayatının sonuna kadar devam ediyor. Buradaki olay bu. Yani 16 yaşında atılan küçük bir adamın yıllar sonra nasıl bir kariyere dönüştüğünü anlatıyor. Eğer bu kanalı yapacaksınız arkadaşlar, videolarını zaten izlersiniz. Her 30 saniyede karakterin ünvanını, maaşını, yeni sertifikalarını, masrafını, sorumluluğunu veya karşılaşacağı tehlikeleri yansıtmanız lazım. Her 30 saniyede bir görsel olarak değişiklik sağlamanız lazım ki izleyici videonun sonuna kadar kalabilsin. Aynı kalıplar diğer videolarda da devam ediyor. Zaten başlıkları gördünüz. Hepsi aynı. Bakın mesela bir futbolcunun hayatının her aşaması. Yani futbolcu olmak isteyen Türkiye'de kaç tane çocuk vardı? Burada ne olacak? İnsanlar videoyu görecek. Ulan ben de futbolcu olacaktım deyip videoyu izlemeye başlayacak. Kapak fotoğraflarına baktığınız zaman da konuyla ilgili, örneğin yangın söndürme ekibi, yani itfaiyecinin görseli var burada gördüğünüz gibi. İşte 500 dolarlık bottan 112 bin dolara varan bir hikaye. 40 dolardan 100 bin dolara varan bir hikaye.
Gördüğünüz gibi hep sayılar var. Ve şu karakterleri yapacaksınız. Tek yapmanız gereken şey bu. Fark ettiyseniz yüz ifadelerinde hep kızgın, üzgün bu tür ifadeler var. Bunlar duygusal tetikleyicilerdir arkadaşlar. Bunları yaparken en çok dikkat etmeniz gereken şey mesleklerin ve meslek bilgilerinin doğru olması. Maaşları sakın ama sakın gerçekmiş gibi sunmayın. Tamam, evet, mesela örnek olarak da size birkaç tane kanal fikri verebilirim. Mesela A101'de çalışan insanlar, ne bileyim kasiyer olan insanların hayatını falan anlatabilirsiniz. Böyle bir konseptiniz olabilir. Ama bunların maaşlarını hesaplarken ülkeyi, enflasyonu, işte vergileri falan hepsini göz önünde bulundurmanız lazım. Bütün verileri mutlaka en az 2 kaynaktan kontrol ettirin arkadaşlar. Çünkü hani evet, izlettirebilirsiniz ama çok bir güven duygusu yaratamayabilirsiniz. Hani bir kasiyer mesela 100 bin lira maaş alıyor diye başlasanız kimse izlemez o videoyu. Tek bir mesleğin yalnızca maaşını değil, o mesleğin insanın hayatının nasıl değiştiğini tam anlamıyla anlatırsanız bu işi çok rahat bir şekilde götürürsünüz. İzleyiciye yeter ki kendini gösterin. Bunun için ne yapın? Gidin yapay zekaya, en çok Türkiye'de yapılan meslekler diye aratın. Oradaki listelerden başlayacaksınız. Bu kadar basit. Yani yapımı aşırı basit. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir niş fikrim daha var. Onu da bu hafta vereceğim. Şimdilik kendinize dikkat edin.